Bilimin süperstarı ve tüm zamanların en ünlü bilim insanı. Tarihe adını altın harflerle yazdırmış, fiziğe ve evrene bakış açımızı derinden sarsmış bir dahi. Albert Einstein. Klasik durumun aksine yaşadığı dönemde de kıymeti bilinmiş, yaptıkları ve söyledikleriyle dünya liderlerinden bilim çevrelerine, sanat camiasından sıradan bir esnafa kadar tüm dünyanın ilgisini kazanmış bir bilim insanı kendisi. Evet, çağının çok ötesinde bir düşünce yapısına sahipti Einstein. Öyle ki o güne kadar hiç kimse uzay zamanı böylesine tarif edememiş, insanoğlunu yaşadığı evreni anlamaya hiç bu kadar yaklaştıramamıştı. Her fırsatta hayal gücünün ne kadar da kıymetli olduğunu vurgulayan bu büyük dahinin hayatına biraz daha yakından bakmaya hazırsanız başlayalım. 1879 yılında Güney Almanya'nın Ulm şehrinde bir elektrokimya işletmecisinin oğlu olarak dünyaya geldiğinde elbette ki hiç kimse onun bu denli büyük bir bilim insanı olacağını tahmin edemezdi. Almanya'nın yaptığı eğitim ve ekonomi reformlarıyla yükselişe geçtiği ve diğer Avrupa ülkelerine eğitim disiplini anlamında yetişmeye başladığı bir dönemde dünyaya gelmişti Einstein. Konuşmaya geç başlaması ve içine kapanık bir çocuk olması, eğitimli bir ev hanımı olan annesi başta olmak üzere tüm ailesini tedirginliğe düşürmüştü. Ancak sonraki yıllarda bu korkuların gereksiz olduğu, söz konusu anormalliklerin dehasından kaynaklandığı anlaşılacaktı. Giderek meraklı, hayal gücü zengin, zekasını belli eden bir çocuk olarak büyüyordu. Çocukluğu Münih'te geçti ve ilk öğrenimini de burada tamamladı. Gençlik yıllarında Einstein'ın bir sorunu vardı ki okulu sevmiyordu. Tüm zekasına ve dehasına rağmen okulda diğer arkadaşları gibi başarılı olamıyordu. Gerçekten de genç Einstein ileride ortaya çıkacak dehasının temellerini kendisinin de daha sonradan belirttiği gibi okulda değil de başka bir yerde almıştı. Einstein bu durum hakkında şöyle söylüyor. Çocukluğumda yaşadığım iki önemli olayı unutamam. Biri 5 yaşındayken amcamın armağan ettiği pusulada bulduğum gizem, diğeri 12 yaşındayken tanıştığım Öklit geometrisi. 1894 yılında gittiği İsviçre'de lise ve üniversite öğrenimini tamamladı. Fakat mezun olduktan sonra bir türlü iş bulamıyordu. Sonunda bir arkadaşının babası ona patent ofisinde bir asistanlık işi buldu. Bu görevden arta kalan zamanlarında çağdaş fizikte ortaya atılmaya başlanan problemler üzerine düşünmek fırsatı buldu. Bu durum onun fizikte yapacağı devrimlerin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Einstein'ın ışığın doğası ile uzay ve zaman ilişkisi hakkında radikal sonuçlara varmış, ışık tanecikleri veya fotonlar hipotezini kurmasını sağlamıştı. Takvimler mucize yıl olarak adlandırılan 1905'i gösterdiğinde Einstein Annalen der Physik adlı bilim dergisinde 4 makale yayımladı. Modern fiziğin temellerini sarsan özel göreliliğin de aralarında bulunduğu makaleler kendisine büyük bir ün kazandırmıştı. Ünlü E eşittir mc kare denklemiyle formülize edilen özel görelilik teorisi uzay, zaman, kütle ve enerji üzerindeki tüm görüşleri değiştirmişti. Yani enerji eşittir madde çarpı ışığın karesi. Bu ikonik formül bize enerjinin nereden geldiğini anlatırken maddenin aslında enerjinin farklı bir biçimi olduğunu tasvir ediyordu. Bunun yanında ışığın evrendeki en hızlı şey olduğunu ve bunun evrenin hız sınırı olduğu için ışık hızının asla geçilemeyeceğini de bize kanıtlamış oldu. Teorileri bilim çevrelerinde sert tartışmalara yol açsa da 1915 yılında tamamladığı genel görelilik teorisiyle tabuları yıkarak Newton'un yerçekimi kanununun hatalı olduğunu ortaya koydu. Newton, yerçekimi tasvirini yaparken cisimlerin birer mıknatıs gibi birbirini çektiğini düşünüyordu. Ancak yerçekiminin neyden kaynaklandığını bulamamıştı. Einstein ise kütle çekiminin cisimlerin birbirini çekmesinden dolayı değil de uzay zaman dokusu adını verdiği bir kumaş üzerinde cisimlerin yarattığı bir bozulma, bükülme sebebiyle gerçekleştiğini söylüyordu.
Bu teorinin bize anlattığı başka bir durumsa zamanın mutlak olmadığı ve uzay zamanın bir bütün olduğudur. Bu sebeple büyük kütleli cisimlerin uzay zamanda yarattığı bükülme zamanın akışında da bozulmalara sebep oluyordu. Zamanın mutlak ve her şey için eşit derecede aktığını düşünen ve onun mekandan bağımsız bir varlık olduğuna inanan Newton'un burada da yanıldığını bizlere göstermiş oldu. İşin ilginç yanı, genel görelilik teorisi evrenin genişlediğini öngörse de Einstein evrenin durağan olduğunu düşünmüş ve daha sonra denklemlerine en büyük hatam diyeceği kozmolojik sabit olarak adlandırdığı yeni bir parametre eklemişti. Ancak 1922 yılında Rus fizikçi Friedman ve 1929 yılında Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın yaptığı çalışmalarla evrenin genişlediği anlaşılınca Einstein kozmolojik sabiti denklemlerinden kaldırmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalan Einstein, bilimin savaşın yol açtığı bölünmeye üstün gelmesi gerektiğini düşünüyordu. Kendisine dünya çapında ün kazandıran olay da bu konuda aynı kendisi gibi düşünen İngiliz astrofizikçi Arthur Eddington'ın çalışmaları sayesinde gerçekleşecekti. Einstein, genel görelilik kuramına göre başka bir yıldız ışığının Güneş'in kütlesi tarafından kırılacağını hesaplamıştı. Bu tahmini sonradan Arthur Eddington'ın 1919'daki güneş tutulması gözlemlerinde doğrulanmıştı. Bu deneyin uluslararası basında haber yapılması Einstein'ın dünya çapında öne kavuşmasına sebep olmuştu. Hatta bu olayı konu alan Einstein ve Eddington adlı 2008 yapımı tarihi bir drama filmi bulunmaktadır. Merak edenler bu filme göz atabilirler. Artık bir popstar kadar tanınan Einstein 1921 yılında Nobel ödülüne layık görülecekti. Bilinenin aksine Nobel Komitesi bu ödülü fazla kuramsal bulduğu görelilik teorisinden dolayı değil de fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamalar sebebiyle verecekti. 1933'te Nazilerin iktidara gelmesinden sonra ırkçı faşist politikaların Almanya'ya hakim olması yüzünden bir daha vatanına dönmeme kararı alan Einstein, 1939'da 2. Dünya Savaşı'nın arifesinde ABD'ye göç etti ve 1955'te hayatını kaybedene dek bu ülkede yaşadı. Daha burada değinmediğimiz birçok olay ve çalkantılı hayatıyla insanlık medeniyeti var oldukça hatırlanacak, adı silinmez bir biçimde insanlık tarihine kazınmış bir dahi, Albert Einstein. Bundan sonra da sizlere dünyada derin izler bırakmış birçok büyük insanı anlatacağımız serinin ilk halkasıydı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, bilimle kalın, takipte kalın.